Merhaba arkadaşlar. Manjaro kullanıyorum. Hem yaşadıklarımı anlatıyorum hem de bu süreçte öğrendiklerimi sizinle paylaşıyorum. Başlamadan önce hatırlatma yapmam gerekiyor. Bu bir reklam videosu değildir. Ayrıca ben doktor değilim. Bu bir tavsiye videosu da değildir. Manjaro kullanacak olanlara kesinlikle bir endokrinoloji doktoruna danışıp doktor kontrolünde başlayıp doktor kontrolünde doz arttırarak devam etmeni tavsiye ediyorum. Çünkü ilaç çok etkisi olan ve çok yan etkisi olan bir ilaç. Böyle bir ilacı eczanede reçetesi satılıyor diye gidip alıp kullanmak cahillik olur. Yani siz araştırma yapan, bunun için şu anda bu videoyu seyreden bir insansanız bu cahilliği de yapmazsınız diye tahmin ediyorum. Ve başlıyorum. Arkadaşlar ben 19 hafta önce 100 kilo olarak başladım. Manjaro 72 haftada %22 sonuç veriyormuş. Bu ideal ulaşılacak zirve sonuç. Ben nasip oldu. 18 haftada 22 kilo ulaştım. Ve baştan büyük bir hayalle başladım. Dedim ki ben 24 hafta kullanacağım. 6 ay ve 30 kilo vereceğim. Her şey güzel gidiyordu. Ama şöyle bir problem var. Ben geçen hafta 22 kilo dedim. 22 kilo yazdım video başlığına. Kapak fotoğrafını öyle yaptım ama 22 değil 21 750-800 arası. 750-800 arasıydım. Tabii her hafta 1 kilo vermiyorum. 5. haftadan sonra 1 kilo vermeye başladım ama bazen bu 50-100 gram eksi artı oluyordu. Ben direkt düz söylüyordum. Ama sonuçta toparlıyorduk. Fakat bu hafta kötü bir şey oldu. Ee, Her şey iyi gidiyordu. Geçen hafta işte bir 250 gram, 200 gram kadar saptık. O sapma bu hafta fazlalaştı. Ben şu an 22,5 kilo verdim. Totalde geçen haftadan beri 750 gram vermiş oldum. Ee, Hedefime ulaşmam için son haftalarda daha çok kilo vermem lazımdı. Hani birinin üstüne çıkmam lazım ki vereyim. Eğer böyle giderse hedefime ulaşamayacağım. Tam Manjaro'nun ideal kilosuna verdim de erken vakitte. Ama benim bir 30 kilo hayalim vardı. Hatta onu ben 32 yapmayı düşünüyorum. 68 bile hayal ediyordum yani. Şu an o sekteye uğradı gibi. Şu an 77,5 kiloyum. Panik yapmıyorum. Çünkü bu normalmiş. Böyle zayıflama döneminde birkaç hafta kilo verme dururmuş. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ben çok vakit fakiri bir adamım. Benim WhatsApp durumda paramı çal, vaktimi çalma yazıyor. Öyle birisiyim ben. Spor yapacak vaktim yok. Haftanın içi 5 gün sabah 6 kilometre, akşam 6 kilometre yürüyordum. Onu 7,5 kilometre yaptım. Akşam yolum biraz daha böyle bir yere gelip bir dolaşarak akşamı 7,5 kilometre çıkardım. Yani günde 12,5 kilometre yürüyorum haftanın 5 günü. Biraz daha fazla su içmeye başladım şu anda. Bir de şunu yapacağım. Haftada 2-3 akşam akşam yemeği olarak bol limonlu maydanoz yiyeceğim. Aklıma bunlar geliyor. Ha, sabahları da bir bardak suya alış sirkesi, yarım limon çay kaşığı, yarım limon, bir çay kaşığı karbonat, zencefil ve sumak koyup onu içmeye başlayacağım. Başladım hatta. Bugün pazar. Her pazar hafta sonu evde ne yediğimi söylüyorum. Bu haftaya da söyleyeyim. Dün sabah kaşarlı menemen yaptım. Şimdi burada sözü uzatmak istemiyorum ama bu kaşarlı menemen dediğim bu çakarlı menemen diyorlar ya. Onun gibi bir şey yani. Hızlıca söylüyorum arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Bakın şimdi yemek tarifine döndük ama çok güzel. Yani yiyenler çok beğeniyor. O yüzden size kısaca söylüyorum. Arkadaşlar yağ atıyorsun. Biberini atıyorsun. Biraz birkaç dakika 3-5 dakika biber piştikten sonra domatesi atıyorsun. Sonra domatesi bizde ezici şey var. Onunla eziyorsun. Hiçbir şey bulamazsan aklıma şey geldi. Kavanoz al. Kapak tarafı var. Bas onunla ez. Sonra ben yumurtayı çırpıyorum. Üzerine döküyorum. Bir, bir dakika 2 dakika kadar bekledikten sonra üzerine ben rendelenmiş kaşar atmıyorum. Hava almaması için.
dilimlenmiş kaşar atıyorum. Sonra üzerini kapakla kapatıyorum. Kapakla kapatmamızın sebebi o buharla içi yumuşuyor. Sertleşmiyor. Çok güzel oluyor. Şimdi yemek tarifine döndü bizim video. Biz devam edelim. Dün sabah kahvaltısında bunu yedim. Bir dilim de siyez buğdaylı, ben ekmek kızartma makinesinde kızartıp yiyorum. Siyez buğdaylı ekmek yedim. Ekmeği özellikle yiyorum. Ben ekmek istemiyorum. Canım istemiyor. Ekmeksiz yaşayabilirim. Umurumda değil. Canım çektiğinden yemiyorum. Ekmeği vücuduma tahıl girsin diye yiyorum. Şimdi size göstermiştim daha önce. Yuvarlak bir paket almıştım. Siyez buğdaylı. Onun kara buğdaylı paketini de aldım. Özür dilerim. Tam buğdaylı. Tam buğdaylı. Tam buğdaylı paketini de aldım. Yani öyle alternatif ekmekler denerim. Ama ekmek ne kadar yiyorum? Şu an haftada bir dilim yiyorum. 70 kilo bulursam ondan sonra hafta içi bir gün sabah kahvaltısı için bir dilim kızartıp peynir zeytinle işine götürüp bir gün öyle yiyeceğim. Bir günde börek yiyebilirim. Böreği birazdan anlatacağım. Yani bir de bir tane de hafta sonu yerim. Yani haftada 2 dilim, belki nadiren 3 dilim. Çok nadir, ben hafta sonu belki ona göre bir yemek olursa kahvaltıda. Yani 3 dilimi geçmem. Ama o kadar yiyorum. Şimdi dün kahvaltıda menemen yedik dedik. Kaşarlı. Akşam yemeğini yedim. Kumpir yedim. Bol ketçap, mayonez. Mayonez zararlı biliyorum ama arada böyle şey olur. Asıl büyük günaha mayonez yemedim. Asıl büyük günaha bu sabah girdim. Daha önce size gösterdiğim lavaşlar vardı. Hani 6 farklı çeşitte. Ekşi mayalı lavaşlar. O lavaşların içinde arpa lavaşlı olandan Adana böreği yaptım. Yufka değil, lavaş olduğu için dağılmasın diye dilimleri büyük kestim. Ve asıl günah dediğim börek yemek değil, o kocaman dilimden 2 tane yedim. Çok güzeldi çünkü. Böyle bir şey yok. Ben diyet yapmıyorum. O yüzden günah sınıfına girmiyor. O günah sınıfına girenler diyet yapanların yaptıkları kaçamaklar. Bizde günah sayılmıyor. Çünkü biz diyet yapmıyoruz. Biz sağlıklı, kontrollü besleniyoruz. Haftada bir günde bunu hak ediyorum yani. O kadar sorun yok. Allah nasip ederse yaşarsak bir dahaki pazarda farklı bir börek yapacağım. Ha, akşam ne yedim? Akşam yine geçen hafta olduğu gibi beyti kebabı yedim. Bu haftakinin resmini çekmedim. Aklıma gelmedi. Geçen haftakinin resmini paylaşıyorum. Şimdi geçen hafta normalde olmayan bir şey oldu. Canım tatlı çekti dedim. Ben de tatlı isteğini bastırmak için bir tane nar, bir tane portakal yedim dedim. Onun içindeki şekerle bastırıldı dedim. Bu hafta geçen haftaki gibi yoğun değil ama böyle hafiften canım tatlı çekti. Hani bir espri var. Balık yedikten sonra üzerine helva yiyin ki balık öldüğünü anlasın. İşte benim canım balık öldüğünü anlasın diye değil de balık yediğim için tatlı çekmiş. Onu anladım ben. Geçen hafta da bu yüzden balık tatlı çekmiş. Araştırdım. Balık yiyince metabolizma ani hızlanıyormuş. Sindirim sistemi balığı hızlı sindirince vücutta açlık sinyali veriyormuş. Ve canımız tatlı çekiyormuş. Yani korkulacak bir durum yok. Mesela bu hafta da çok hafiften tatlı çekti. Ben umursamadım. Birazdan geçti. Arkadaşlar tatlıdan uzak durun. Hayatından çıkarın. İnsan vücudunun tatlı ihtiyacı yok. Devletler sigaranın üzerine sağlığa zararlı yazdıkları gibi tatlıların üzerine yazmalılar. Tatlı da en az sigara kadar zararlı. Ayrıca sadece balık değil, basit karbonhidratlar yediğimizde de canımız tatlı çeker. Basit karbonhidratlar yapısı olarak daha küçük moleküllerden oluşur ve vücutta hızlı sindirilir. Bu nedenle kan şekerini hızlı yükseltir. Tatlı krizleri kandaki glikoz seviyesinin dengesizlik oluşmasıyla ortaya çıkar. Basit karbonhidratlar denince listenin başında şeker, beyaz undan yapılan her şey, en başta makarna, mantı geliyor. İşin ilginççi, şeker yiyorsun ve şeker yediği için canın tatlı yani şeker çekiyor. Uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şey. Kullandıkça daha çok istiyorsun. Şimdi ben size bu hafta karşıma çıkan 2 haberden bahsetmek istiyorum. Birincisi, İzmir'de zayıflamak isteyen 32 yaşındaki 3 çocuk annesi genç kadın internetten satın aldığı zayıflama kahvesini 2 ay boyunca tüketti. Kalbi defalarca duran genç kadın hastaneye kaldırıldı. 15 gün entübe halinde geçiren kadın 1,5 ay süren tedavinin ardından iyileştirebildi. Uzmanlar ise son zamanlarda bu tür vakaların sayısının arttığını belirtirken bu maddeler ani kalp durmasına neden olur, kalp fonksiyonunu yavaşlatıyor, ritim bozukluğu yapabiliyor
Bunlar böbrekleri çok etiyorlar. Böbrek yetmezliğine sokuyor diye uyardı. Ben daha önce birçok bitkisel çay aldım. Instagram'dan görüp. Hiçbir işe yaramadı. Hatta 2 defa bu baharatçılardan macun gibi bir şey aldım. Birisi set göndereyim mi dedi. Gönder dedim. Set dedi. 2 kavanoz böyle balla karışık macun. Bir tane silge. Bir tane çay. Bir tane böyle ufak bir şişe. İğrenç tadı olan bir şey. Arkadaşlar içtim. Tek giden param oldu. Kilom gitmedi. Yani bunu unutun. Zayıflamak istiyorsanız dengeli beslenin, kontrollü beslenin. Beyaz undan, mamullerinden, yani ne o? İşte makarna, mantı ve tatlı ve bulgur ve pirinç fark etmez. Pilavdan uzak. Bu kadar. Bak 3 şey. Beyaz un, pilav, şeker. Bu kadar. Ha tabii kontrol olur. Yani mesela çok fazla meyve var. Çok fazla meyvede de şeker var çünkü. Haftada birkaç tane meyve. Abartıp da bir seferde 1 kilo portakal yeme. 2 kilo portakal yeme yani. Şimdi ikinci haber, 30 yaşındaki fitness influencer'ı Dimitri Nuyazin günde 10.000 kalori tüketerek başlattığı sıra dışı yemek maratonu denemesi sırasında yaşamını yitirdi. Kilo alıp ardından hızlı vermeyi hedefleyen Nuyazin kalbinin uykusunda durduğunu açıkladı. 30 yaşındaki fitness eğitmeni ve fenomen Dimitri Nuyazin sosyal medya hesaplarında paylaştığı ekstrem beslenme challenge'ı nedeniyle hayatını kaybetti. Nuyazin kendi kilo verme programını tanıtmak amacıyla her gün 10.000 kalori tüketerek hızla kilo alıyor. Ardından bu kiloyu öğrencileriyle birlikte vermeyi vaat ediyordu. 10.000 kalorilik menü pizza, burger, pasta. Nuyazin yaptığı paylaşımlarda günlük diyetini ayrıntılarıyla anlatıyordu. Kahvaltıda yarım pasta ve hamur işleri, öğle yemeğinde 800 gram mantı ve mayonez, gün içinde cips, akşamları ise burger ve 2 pizza yediğini belirtiyordu. Influencer 21 Ekim'de takipçilerine seslenerek yeni programında 100 kilonun üzerinde olup yılbaşına kadar kilosunun %10'u verenlere 100 sterlin ödül vereceğini duyurmuştu. Kalbi uykusunda durdu. Hızla artan sağlıksız kilo alımı Nuyazin bedenini zorladı. Rus medya kanalı Ostroso Novosti genç influencer'ın kalp yetmezliği nedeniyle uykusunda hayatını kaybettiğini anlattı. Ölümünden bir gün önce antrenmanları iptal eden Nuyazin arkadaşlarına kendisini kötü hissettiğini söylemiş ve doktora gitmeyi planladığını belirtmişti. Kısa sürede tehlikeli kilo artışı sebebiyle öldü. Orenburg doğumlu sporcu, Orenburg Olimpiyat Rezerv Okulu ve St. Petersburg Ulusal Fitness Üniversitesi mezunuydu. Yarışmaya başladığında 92 kilo olan Nuyazin 18 Kasım'a gelince 105 kilo ulaşmıştı. Son videosunda ise elinde cips paketiyle istedim ve başardım ifadeleri kullanmıştı. Uzmanlar uyardı. Kalp bu ülkede dayanmaz. British Heart Fountain'in aşırı kilo artışının ateroskleroz, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve tip 2 diyabet riskini ciddi şekilde yükselttiğini vurguluyor. Bu durum kalp krizi, inme ve damar tıkanıklığının ihtimalini arttırıyor. Kurum ani ve kontrolsüz kilo değişimlerinin hayat tehlike oluştuğunu hatırlatıyor. Bakın adam 3 haftada 13 kilo almış. Hızlı aldığı için kalbi durmuş ölmüş. Neymiş? Cips, hamur işi, mantı, burger, pizza. Sen diyorsun. Onun kadar çok yemiyorsun. Az az diyorsun. O 3 haftada ölmüş. Sen de 3 yılda ölürsün. Ya. Yapma. Çıkart bunları hayatından. Başına gelecekleri bil. Bak örnek var önümüzde. Benim aklıma bir de şu geldi. Ana babadan travma miras diye bir şey var. Yani mesela anne baba savaş yaşamış, kıtlık yaşamış, sürgün yaşamış. Bununla ilgili korkuları var. Araştırmacılar diyorlar ki, psikologlar, bu çocuğa da geçiyor. Yani anne baba kıtlık yaşadıysa çocuk da kıtlık olacak duygusuyla yaşıyor. Hiç yaşamadığı halde o duyguyu. Ve mal biriktirmeye, bir şeyler biriktirmeye çalışıyor gibi. Veya işte çocuk, anne baba bir savaş yaşadıysa çocukta da böyle o tarz korkular oluyor. Peki bizde anne babadan miras yeme alışkanlıkları varsa, ki var. Mesela bir söz var. İbn Haldun'u atfediyorlar.
Ama İbn Haldun'a ait olmadığı söylüyor uzmanlar ama söz çok güzel. Coğrafya kaderdir. Şimdi ben enginar bilmem. Bizim evde enginar hiç olmamıştır. Ben Doğu Anadolu'da bir yerdenim ben, tamam mı? Enginar bilmem ben. Bizim evde balık binde bir olurdu. Ne olur bizde? Bulgur olur arkadaşlar. Çökelek olur. Bulgur olur. Böyle şeyler olur. Karadeniz'e git. Adam habire balık yiyor. Ege'ye git. Adam enginar yiyor. Bizde ana babadan miras bu yeme alışkanlıkları var. Yani biz özellikle böyle eğitimsiz, gariban veya normal sıradan bir aile büyüdüysek şu kültürü var. Ekmekle doy. Niye? Para yok. Ekmek ucuz. Ekmekle doy. Makarnayla doy. Bulgur pilavıyla doy. Bu bize yerleşmiştir. Bizim bundan haberimiz bile yoktur. Bunu bir kendimiz için kontrol edelim. Bakalım bizde bu var mı? Ben beyaz ekmeği hayatımdan tamamen çıkarttım. Ama ekmeği çıkartmadım. Çünkü ekmek yenmediğinde vücut kaslarda depo olan şekerleri enerji için kullanıyor. Bu da kaslarda sürekli bir azalmaya neden oluyor. Kas kaybıyla birlikte sağlıksız görünen daha gevşek bir vücut yapısı meydana geliyor. Kişi ekmek yemediği için kilo vermek yerine aksine zamanla kilo almaya başlayabiliyor. Tam buğday ekmeği bağışıklık sistemini fonksiyonlarını destekleyen çinko, selenyum gibi mineraller içeriyor. Çinko, enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretiminde önemli rol oynuyor. Selenyum ise antioksidan enzimlerinin aktivitesini artırarak bağışıklık sisteminin etkisini yükseltiyor. Tam buğday ekmeği kemik yoğunluğunun korunmasında önemli rol oynuyor. Fosforsa kemik ile dişlerin yapı taşlarından biri. Bu mineraller kemik sağlığını destekler. Osteoporoz benzeri kemik hastalıklarının riskini azaltır. Zararlı olan beyaz ekmek. Her ekmek zararlı değil. Beyaz ekmek demek karbonhidrat. Beyaz ekmek yüksek glisemik indeksi sahip ve kan şekerini ani bir şekilde yükseltip düşürüyor. Bu da demektir ki beyaz ekmek demek eşittir kilo almak, şeker hastalığı, kalp krizi. Beyaz ekmek vücutta iltihaplanmaya neden oluyor. Bu uzun vadede cildin kırışmasını ve sarkmasını hızlandırıyor. Ben beyaz ekmeğin akıl sağlığını olumsuz etkilediğini anlatan bir bilimsel makale okudum. Size makalenin başlığını söylesem yeterli. Hiç makalenin içeriğinden bahsetmeye gerek yok. Bread and other edible agents of mental disease. Yani ekmek ve diğer yenilebilir zihinsel hastalık etkenleri makaleyi İtalya Padova Üniversitesi'nden 2 doktor yazmış. Ekmek ve diğer yenilebilir zihinsel hastalıklar etkenleri. Yani ekmek zihinsel gerilik yapıyor. Beyaz ekmeğin besin değerleri son derece düşük ve kalori oranı yüksek. Tam tahıllı ya da çavdar ekmeği ise lif açısından zengin. Lif bağırsaklarımız için yararlı olup sindirim sisteminin düzenine sokar. Tam tahıllı besinler vücudun enerji seviyesini korur ve yükselten birçok vitamin ve mineral içinde barındırır. Özellikle magnezyum yönünden zengin olan tam tahıllı ekmeği yemeyi bıraktığınızda hücreler yeterli desteği görmez ve vücudun enerji seviyesi düşer. Bu nedenle beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tüketmek oldukça önemli. Tam buğday ekmeği bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyen çinko, selenyum gibi mineraller içerir. Çinko, enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretiminde önemli rol oynar. Selenyum ise antioksidan enzimlerin aktivitesini artırarak bağışıklık sisteminin etkinliğini yükseltir. Tam buğday ekmeği kemik yoğunluğunun korunmasında önemli bir rol oynar. Fosforsa kemik ile dişlerin yapı taşlarından biridir. Bu mineraller kemik sağlığını destekler, osteoporoz benzeri kemik hastalıklarının riskini azaltır. Demek ki ne yapacağız? Tam buğday, seyir buğday gibi beyaz buğday harici ekmekler yiyeceğiz. Bakın daha önce bahsetmiştim. Bunu da bahsedip bitiriyorum konuşmamı. Arkadaşlar, doktor olmaya gerek yok. Diyetisyen olmaya gerek yok. Kimya bilmeye, biyoloji bilmeye gerek yok. Ben ekmeğin saçma bir şey olduğunu, zararlı bir şey olduğunu mantıkla size ispat edebilirim arkadaşlar. Mantıkla ispat edebilirim. Bir fırına gidiyorsunuz.
fırından taze çıkmış ekmek istiyorsunuz. Sıcak sıcak böyle. Onu alıyorsunuz ve sıkıyorsunuz. Ne olacak? Şöyle bir lastik, pamuk karışımı bir top olacak. Lütfen düşünün. O yenir mi? Bunu düşünün yeter. Arkadaşlar burada bırakalım. Haftaya devam ederiz.